Siyasal İslam'ı getiren laikler, laikliği getiren siyasal İslamcılar. Bir dönemler sürekli duyduğumuz bir konu vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan belli bir süre sonra dönemin tek partisi olan Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin yani CHP'nin camileri kapattığını, ahıra çevirdiğini duyardık. Hatta memur diktatörlüğü dönemi yarattığını, sıradan vatandaşa yukarıdan baktığını, farklı görüşlere saygısının olmadığını duyardık. Bunun doğru cevabını bilmek için ciddi bir tarih araştırması gerektiği aşikar. Şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz burada insanların psikolojilerini inceleyelim ve siyasetin nasıl ters etkiler yarattığına bakalım. A. Fatih Sultan Mehmet dönemi. Osmanlı'nın sürekli farklı yaşam biçimleri olmuştur. Örneğin Osmanlı hükümdarlığı Fatih Sultan Mehmet'e kadar Selçuklu'dan kalma geleneklerle Türklerin devlet yönetiminde olduğu bir yönetim biçimindeydi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip Doğu Roma'yı tarihten silince artık ben Roma İmparatoruyum diyerek Bizans'ın yönetim biçimine geçmiştir. Bu yönetim biçiminde Türkçülük kavramları geri planda bırakılarak Osmanlıcılık soyu üzerine yoğunlaşmışlardır. Türkler saraydan yavaş yavaş gönderilip yerlerine başka milletlerden yöneticiler getirilmeye başlanmıştır. Gen değişiminin hızlanması için padişah annelerinin tamamı yabancı ırklardan oluşuyordu. Yani mavi kan dedikleri yeni bir Osmanlı geni yaratma stratejisi başlamıştı. Türklüğe ilk tırpan Fatih döneminde vurulmuştur. Bu esnada yönetim biçimi bilimsel araştırmalara yönelmiş, ırk kavramı ortadan kalkmış, ruhbanlık olayına da pek müsaade yoktu. O dönem Osmanlı İmparatorluğu teknolojinin en üst boyutuna sıçramıştı. Bizanslılar gibi sanata önem artıp eğlence ve alkole de müsaade artmıştı. Yani Fatih, Osmanlı Devleti'ni her görüşü, her dini ve her milleti muhataba alan bir sistem haline çevirmişti. Bir devletten bir imparatorluğa geçilmişti. B. İkinci Beyazıt dönemi. Fatih Sultan Mehmet öldüğü zaman yerine geçen oğlu 2. Beyazıt, Fatih'in akıl hocası olan kütüphane sorumlusunu dinsiz diyerek astırmıştır. Fatih'in duvarlara çizdirdiği bütün sanatsal eserleri günah diyerek boyattırmıştır. Yani bilimin, sanatın ve eğitimin ilk tırpanı da bu dönemde vurulmuştur. Yobazlığın ilk temelleri 2. Beyazıt döneminde atılmıştır ve Osmanlı'nın berbat padişahları sırasında öncülüğü üstlenmiştir. C. Yavuz Sultan Selim dönemi. Fatih'in torunu olan Yavuz Sultan Selim, babası 2. Beyazıt'ın bu berbat yönetimine dayanamayarak onu öldürtmüştür ve öldürttükten sonra yönetime geçmiştir. Aynı dönemlerde savaş ve fetihlerin tadını bırakamayan Yavuz, gözlerini Arabistan'daki halifeliğe dikmişti. Hz. Muhammed'in vefatından saatler sonra hilafet kavgasına giren Bedeviler, peygamberin cenazesini 3 gün bekletip cenazesine bile gitmemişlerdi. 3 gün sonra 10-15 kişiyle peygamberin cenazesi en yakınları tarafından defnedilmiştir. O günden beri halifelik için birbirini öldürmeye devam eden bu Arap bedevilerine uyarı yollayan Yavuz, en sonki uyarısından sonra bu Arapların üstüne ordu gönderip hepsini kılıçtan geçirerek halifeliği İstanbul Sarayı'na getirmişti. Artık Müslüman dünyasının halifesi Osmanlı İmparatoru olacaktır ve bu ünvan oğuldan oğula padişah ünvanını alan kişiye devredilecektir. Aslında Türkler için o döneme kadar her şey güzel gidiyordu. Ta ki halifelik sevdasına düşülene kadar. O günkü şartlarda halifeliği olmazsa olmaz gören Yavuz Sultan Selim ile akıl hocası Şeyh İdrisi Bitlisi, Memlüklerin elinden Abbasi halifeliğini almak için Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını tertip ederler. Bu savaşların sonunda 1517 yılında kılıç zoruyla artık halifelik Osmanlı'nın olmuştur. Ama ortaya çok büyük bir sorun çıkar. Çünkü Arap dünyası halifeliğin kendilerinden alınmasına şiddetle karşı çıkar ve Türk halifeye biat etmek istemezler. İşte bu sorunu çözmek için ve Arapları Türk halifeye bağlamak için Arapların da kabul edeceği bir orta yol bulunur. Bu yol için Mısır'dan ve Arap diyarlarından seçilecek 2000 civarında ulemanın, mollanın ve Ebu Suud Efendi'nin İstanbul'a davet edilerek para, mal, mülk ve arazi de verilerek kalıcı olarak yerleşmelerini sağlarlar. Osmanlı İmparatorluğunu Araplaştırmak, diğer bir deyişle Türk İslam'ı terk ederek Arap İslam'ına doğru evrilmesini sağlamak konusunda anlaşırlar. Bu projeyi Araplar da destekleyince
proje hayata geçer ve maalesef bundan sonra artık imparatorlukta Türk kelimesi yasaklanır. Türk'üm, Türkmenim diyen insanlar Kızılbaş diye aşağılanır, dışlanır, kafası kesilirdi. Bu dönemde sadece Kuyucu Murat Paşa denilen Osmanlı komutanının Türk'üm, Türkmenim diyen herkesin kafasını kestirip kuyuların ağzı insan kafası dolana kadar öldürdüğü Türk sayısı 158 bindir. Maalesef Osmanlı'nın son 350 yılı ilk 250 yılının aksine Türklere zulümle geçer. Aynı dönem Yavuz Sultan Selim seri bir şekilde Türk avına çıkmıştır. Dağda sürekli göç edip binlerce yıl yayla yaşamını benimseyen Yörük Türklerini zorla yerel hayata yerleşmeye çağırmış, onlar bunu reddedince üzerlerine ordu sürüp hepsini kılıçtan geçirmiştir. Bu olayların üstüne sıkı bir Arap zihniyetli mezhepçilik kurulur. Yine bu dönem Türkler saraydan, ordudan ve müesses nizamdan tamamıyla tasfiye edilir. Türklerin askeri ve siyasi gücünü kırmak için bu Arap mollaların fetvalarıyla serdengeçli birlikleri sadece Türklerden oluşturulur ve en ön safta savaştırılır. Böylece savaşta ölmesi muhtemel olan Türkler ön saflarda hızla ölerek nüfusları azaltılır. Hayatta kalanlara ise ganimet bile toplatmazlar. Ganimeti de saraylardaki Arap mollalar ile işbirliği yapan Yeniçeriler kendi aralarında paylaşırlar. Osmanlı'nın zulmüne en çok uğrayan aşiretler ve boyların en büyükleri Avşarlar, Halaçlar, Mukri, Bayat, Beydili, Evya ve Yıva'dır. Buna tarihimizde Ekrat Türkmanlar denilir. Gümüşhane, Kelkit'ten Hakkari'ye kadar bu bölgede yaşayan Akkoyunluların büyük bir kısmı İran'a giderler. En büyük Türk nüfusunun yaşadığı başkent Tahran'dır. Osmanlı öyle bir açmaza düşmüştür ki artık ne halifelikten vazgeçebilir ne de imparatorluğun kan kaybetmesini durdurabilirdi. Çünkü imparatorluğu kuran asli unsur olan Türkmenler dışlanmıştır, mezhepçiliğe kurban edilmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerindeki çifte standartlar da insanları bıktırmıştı. Müslüman halkı şeriat kanunlarıyla yargılayıp sarayda da tipik bir Bizans hayatı yaşamaları çifte standartın en ön planda olanlarındandır. Bildiğiniz gibi şer'i hukuka göre Müslümanlarda alkol yasaktır. Oysaki saraydaki padişahlardan tutun paşalara kadar birçoğu alkol içiyordu. Padişahın haremi de vardı. Bir şekilde İslam hukukunda kılıfına uydurup caizleştirmişlerdi. Hatta bazı rivayetlerde Osmanlı sarayındaki oğlancılık olayları da çok yaygındı. Paşalara özel olarak getirtilen güzel oğlanlar eğlence gecesi bu paşalara ikram ediliyordu. Gayrimüslimler kendi mahkemelerinde yargılandığı için onlara içki tamamen serbestti ve Osmanlı'nın içkiden ciddi manada gelir vergisi vardı. Özellikle 4. Murat devrindeki yasaklı dönemlerde bile içki içerken yakalananlara genellikle para cezaları verilirdi. Yavuz Sultan Selim tüm Osmanlı tarihinde en çok Türk katleden padişahtır. Sadece Türkleri değil, Anadolu'dan Mısır'a kadar kendisine muhalif olan tüm Rafizileri, İsmailileri, Kızılbaş Türklerini ve tüm kitleleri kılıçtan geçirip öldürtmüştür. Buna ek olarak kendi babasını öldürerek tahtın başına geçtikten sonra 8 kardeşini de onların tüm eşleri ve çocuklarıyla beraber öldürmüştür. Bunun tek gerekçesi ise tahtına hak iddia edecek tüm aileyi yok etmektir. 3. Murat dönemi Osmanlı yönetiminin ruhbanlar tarafından ele geçirilmesiyle saçma sapan fetvalar çıkmaya başlamıştı. Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan Kuzey Afrika fetihlerinden getirilen maymunlar Anadolu'da halkın arasında o kadar bir yer etti ki bu maymunlar gemilerde gözcülük yapıyor, direklere kolayca tırmanıyor, keskin gözleriyle kara ya da başka bir gemi gördüklerinde el hareketleriyle aşağıya haber veriyorlardı. Şehirde çok sayıda maymun dükkanı da vardı. Çoğu Azapkapı ve Galata'daydı. O dönem İstanbulluların maymun sevgisi gemicilerle sınırlı kalmıyor, zenginler ve sıradan insanlar da maymun beslemeye başlamışlardı. 3. Murat'ın favori din adamı olan Molla Abdülkerim Efendi adında bir zat son derece tutucu Müslümandır ve gayrimüslimlerden hiç haz etmezdi. Daha sonra sultan onu Rumeli Kazaskeri yapacaktır. Molla, gayrimüslimlere o dönem aşağılayıcı sayılan kırmızı ve siyah giyinme zorunluluğu getirecek, bir gecede Yahudi mezarlığına kaçak cami yapılaşması dikecektir. Tüm hikaye bu mollanın Fatih Camii'nde verdiği bir cuma vaazıyla başlıyor. Molla, ateşli bir konuşmayla kadınların bu maymunları fena işlerde kullandığını anlatıyor.
Cuma çıkışı kızgın kalabalık bizim bu yobaz mollanın arkasına takılıp çarşıya iniyorlar. Azap Kapı ve Galata'daki maymun satıcılarını basıyorlar. Tarihçiler o günü İstanbul'da dalında maymun sallanmayan tek bir ağaç kalmadı diye anlatır. Molla yakalanan maymunları kendi elleriyle asıyor, iri maymunlar için ayrı idam sehpası hazırlıyordu. İstanbul maymunlarının hikayesi maalesef ki bu şekilde sona eriyor. Yapılan katliama tanık olan halk o günden sonra Molla'ya Maymunkeş lakabı takıyor. İstanbul'da Maymunkeş Abdülkerim Efendi'nin vefatını duyan birçok hayvanseverin kutlamalar yaptığından bahsedilir. Osmanlı'nın ruhban sınıfı tarafından ele geçirildiği son dönemlerde Rumlar tarafından kurulan matbaayı gavur icadı diyerek yasakladılar. Bu matbaada Türkçe eserler de kopyalanıyordu. Kopyalama sistemi yasaklandığı için bilginin dağılımı durmuştu. Bu da cehaletin çoğalmasına sebep olmuştu. Yavuz Sultan Selim döneminin yarattığı bu sistemden kalan mollalar, başta matbaa ile ilgili olmak üzere bir sürü saçma sapan fetva verirler ve sonuç olarak Osmanlı'ya Rönesans'ı ıskalatırlar ve Rönesans'ı da İngiltere kapar. Matbaa Osmanlı'ya ilk kez 1480'de Yahudiler ile gelir. Sonra 1527'de Ermeniler de matbaaya sahip olur ve 1563'te ise artık Rumların da matbaası olmuştu. Bu meşhur mollalarımız her seferinde yeni bir fetva ile bizimkilerin matbaaya kavuşmasını engellerler. Ta ki Batı Rönesans'ı ve aydınlanmayı yakaladıktan yani 240 yıl sonra tarih 1727'de İbrahim Müteferrika isimli Macar asıllı bir yazar ve matbaacının çabaları ile matbaaya kavuşuruz. Ama bilgiye sahip olmak için artık çok geçtir.